Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hamur yoğurma, yufka açmaya son dedirten muhteşem bir tarif ile geldim. Tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Günün her saatinde tüketebileceğiniz çok lezzetli bir tariftir. Tarifimize hemen başlayalım. 1 adet çiğ patatesi kabuklarını soyarak yıkayalım. Yıkanmış patatesi ince olacak şekilde rendeleyelim. Patatesi geniş bir kaba alalım. Üzerine 2 adet yumurta kıralım. Toplamda 4,5 su bardağı su kullandım. Azar azar ekleyelim. 2 tatlı kaşığı tuz. Yarım su bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı sirke. 1 paket kabartma tozu. Evet, tüm malzemeyi bir blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekelim. 100 su bardağı unu azar azar ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Hamuru pürüzsüz olana kadar çekmeye devam edelim. Bir tutam maydanoz doğrayalım. Maydanoz yerine dereotu da kullanabilirsiniz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben karabiber ve pul biber kullandım. Evet, tüm malzemeyi karıştıralım. Kıvamı bu şekilde akışkan olmalı. İç harcı için bir tutam maydanozu kıyarak geniş bir kaba alıyorum. Üzerine rendelenmiş peynir ekleyelim. Ben kaşar peyniri kullandım. Evet, tüm malzemeyi tekrardan karıştıralım. Evet, iç harcımız artık hazır. Krep tavasını önceden ısıtalım. Çok az yağ ile yağlayarak yağı bir peçete yardımıyla silelim. Evet, hazırladığımız hamuru karıştıralım. 2 kepçe olacak şekilde tavaya dökerek hızlıca yayalım. Kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakalım. Evet, bu yufkaları pişirirken mutlaka yanmaz yapışmaz tava kullanalım. En önemli püf noktalarından bir tanesi budur.
Bir spatula yardımıyla kenarlarından kaldıralım ve ters çevirelim. Diğer tarafı da kuruyana kadar pişirelim. Evet, tekrardan ters çevirerek iç harcı yarıya kadar koyuyorum ve kapatıyorum. Çok az yağ damlatarak arkalı önlü olacak şekilde pişirelim. Evet, servis tabağına alalım. Kalan hamuru aynı yöntemle dökerek pişirmeye devam edelim. Evet, arasına istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Kıymalı, patatesli, ıspanaklı, pırasalı. Evet, ben kaşar peynirli yapıyorum. Evet, pişirmeye devam edelim. Hamurdan dökerek pişirmeye devam edelim. Günün her saatinde yaparak tüketebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Mutlaka bu tarifi sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Bir yandan yaparak bir yandan da tüketebilirsiniz. Evde bir tane çiğ patatesiniz varsa mutlaka bu tarifi deneyin. Özellikle çiğ patates hamura muhteşem bir lezzet veriyor. Dilerseniz hamurları sade olarak da bırakabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz malzemeyi koyarak kızartabilirsiniz. Ben hamurun yarısını börek şeklinde hazırladım. Yarısını da yufka şeklinde hazırlayarak tükettik. Evet, artık yemeğe, ikrama hazır. Bir tanesini bölerek yakından sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Evet, kalan hamurlarımı da bu şekilde sade olarak pişirdim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.